İnsanlık, varoluşundan beri bilinmeyene bakmış ve yaşamı anlamlandırmak için sürekli sorular sormuştur. Gökyüzü neden parlar? Güneş neden doğar ve batar? Yıldızlar yalnızca süs mü, yoksa insanın kaderini mi belirler? İlk insanlar, cevapsız soruların karşısında bir bilinmezlik içinde kaldıkça Tanrı kavramını geliştirdi. Mezopotamya'da Sümerler gökyüzünü tanrıların evi olarak gördü. Her yıldız bir ilahi mesaj gibi yorumlandı. Antik Mısır'da Ra, yaşam ve ışığın kaynağı olarak insanlara ilham verdi. Bu ilk tanrılar sadece doğa olaylarını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda toplumların değerlerini, ritüellerini ve yaşam biçimlerini derinlemesine şekillendirdi. Peki sizce bu ilk inançlar insanlar için bir teselli miydi, yoksa bilinmeyeni anlamanın tek yolu muydu? Hadi derin yolculuğa başlayalım. İlk insanlar evrenin sırlarını anlamaya çalışırken ritüelleri bir rehber olarak kullanmışlardır. Doğa olayları, gökyüzündeki hareketler ve yaşam döngüleri her zaman bir bilinmezlikle çevrilidir. Örneğin Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşması sadece tarımsal bir olay değil, tanrılarla bağlantının bir işareti olarak görülüyordu. Bu taşmaların ardından yapılan törenlerde hem toplum bir araya gelir hem de her birey tanrılarla olan ilişkisinin farkına varırdı. Topluluklar bu törenlerde sadece doğayı gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda ritüel aracılığıyla kolektif bir bilinç ve düzen yaratırdı. Mezopotamya'da Sümerler, yıldızların konumunu gözlemleyerek mevsimlerin, ekim ve hasat zamanlarının planını yapardı. Her yıldız bir mesaj taşıyor gibi yorumlanır. Tanrılarla iletişim kurmak için ilahi bir işaret olarak kabul edilirdi. Tapınaklarda yapılan gözlemler ve yıldız haritaları yalnızca astronomi değil, aynı zamanda toplumsal düzenin ve dini inancın merkezini oluşturuyordu. Hindistan'da Vedanta felsefesi, bireyin evrende ve toplumda uyumunu sağlamak için ritüelleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Meditasyon, ibadet ve sezgisel uygulamalar insan bilincini evrenle senkronize etmeye çalışır. Bu ritüeller insanın içsel dünyasını disipline ederek evrenin kaotik düzeniyle uyum sağlamasına yardımcı olurdu. Modern dünyada da bu ritüellerin izlerini görebiliriz. Düğünlerdeki sembolik hareketler, mezuniyetlerdeki törenler, milli bayram kutlamaları, hepsi binlerce yıl önce insanların evreni anlamlandırmak için geliştirdiği ritüellerin modern yansımalarıdır. Belki de bugün hala uyguladığımız bu davranışlar geçmişin yankılarıdır ve insanın bilinmeyene dair merakının, hayranlığının ve korkusunun izlerini taşır. Düşünün, her ritüel insanın binlerce yıl önceki duygularıyla bir köprü kuruyor olabilir. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde çok tanrılı sistemler hakimdi. Mezopotamya'da Enlil, Anu ve Inanna gibi tanrılar doğa olaylarını ve insan davranışlarını yönetirdi. Her tanrı belirli bir alanın sorumluluğunu üstlenir, toplumsal düzeni sağlamada birer mihenk taşı olurdu. Ancak zamanla tek tanrılı anlayışlar ortaya çıktı. Yahudi, Hristiyan ve İslam dinleri yaratıcıyı bir bütün olarak sundu. Bu değişim sadece inanç sistemlerini değil, toplumların hukukunu, ahlakını ve günlük yaşam biçimlerini de derinden etkiledi. Antik Mısır'da Osiris ve Isis, yaşam, ölüm ve yeniden doğuşun sembolüydü. Onlar aracılığıyla insanlar ölüm sonrası yaşamın ve ruhun yolculuğunun farkına varır. Ritüeller ve dualarla kendi varoluşlarını anlamlandırırlardı. Hindistan'da Brahma, Vishnu ve Shiva üçlemesi evrenin yaratılış, korunma ve yok oluş döngüsünü temsil ederdi. İnsanlar bu döngüleri gözlemleyerek hayatlarını bu ilahi düzene göre şekillendirirdi. Düşünün. Binlerce yıl önce bir insan gökyüzüne baktığında yıldızları tanrıların mesajı olarak yorumluyor, her fırtına veya doğal felaketi ilahi bir işaret olarak kabul ediyordu. Bu evrim sadece inanç sistemlerini değil,
insan bilincinin evrenle olan ilişkisini, ahlak anlayışını ve değer yargılarını da derinden etkiledi. Belki de modern düşünce ve bilim bu eski inanç sistemlerinin üzerinde yükseldi ve insanın evrenle kurduğu bağı yeniden yorumladı. Farklı kültürler, farklı tanrıları yaratmış olsa da temel temalar çoğunlukla aynıdır. Yaşam, ölüm, doğa ve evren. Antik Mısır'da ölüm sonrası yaşam ritüelleri, Hindistan'da karma ve reenkarnasyon inancı, Mezopotamya'da tanrıların insanlarla etkileşimi, Maya ve Aztek uygarlıklarında güneş ve doğa tanrıları, hepsi insanın evreni ve kendi varoluşunu anlamlandırma çabasını gösterir. Örneğin Antik Mısır'da ölüler, ruhlarının sonsuz bir yolculuğa çıktığına inanılarak mumyalanırdı. Bu uygulama hem ölüm sonrası yaşamı anlamlandırma hem de toplumsal bir düzen oluşturma amacı taşırdı. Maya medeniyetinde ise güneş tanrısının hareketleri, toplulukların günlük yaşamını ve ritüellerini şekillendirirdi. Her kültür, kendi coğrafyasında evreni gözlemleyerek benzer temaları farklı semboller ve ritüellerle işlerdi. Bu benzerlikler insan zihninin farklı coğrafyalarda bile ortak bir bilinç geliştirdiğini ve evrensel sorulara cevap aradığını gösteriyor. İzleyiciye soruyorum. İlk tanrılar sadece hayal gücünün ürünü müydü, yoksa insanın bilinmeyene dair sezgilerini mi yansıtıyordu? Belki de tüm bu kadim inançlar günümüzdeki modern inanç sistemlerinin temel taşlarını oluşturuyor. Kendi yaşamınızı ve çevrenizi düşünün. Bugün sahip olduğumuz inanç sistemleri binlerce yıl önceki ilk tanrı ve ritüellerden ne kadar etkilenmiş olabilir? Her yıl kutladığınız bir festival veya dini bayram kökeninde binlerce yıl önceki ritüellerin gölgesini taşımıyor mu? Ritüeller, ibadetler ve semboller insanın evrenle ve kendi ruhuyla kurduğu ilişkinin izlerini taşır. Sizce bilinçli olarak yaptığımız her ritüel, geçmişin yankısı mı yoksa bugünün ihtiyacı mı? Belki de tüm bu arayışlar, insan zihninin bilinmeyene dair içsel yolculuğunun bir parçasıdır. Düşünün, bir ilahi müzik dinlerken ya da antik bir tapınakta yürürken, binlerce yıl önceki insanların aynı duyguları hissettiğini fark etmek. Bu bağ, İnsanın zaman ve mekan ötesi bir bilinçle kurduğu ilişkiyi göstermez mi? İzleyiciye soruyorum. Siz kendi hayatınızdaki ritüellerde geçmişin izlerini görebiliyor musunuz? İşte bu yolculuk, insanlığın binlerce yıl önceki ruhani arayışlarından başlıyor ve bugün hala devam ediyor. İlk tanrılar sadece inanç nesneleri değil, insan zihninin evrene ve kendi iç dünyasına dair derin merakının göstergesi. Her ritüel, her ibadet, insanın bilinmeyeni anlama çabasının bir yansımasıdır. Düşünün, binlerce yıl önce bir topluluk gökyüzüne bakıp kendi tanrılarını yaratmıştı ve onların gölgesi hala kültürlerimizin, ritüellerimizin ve düşüncelerimizin içinde yaşıyor. Bir sonraki videoda metafizik ve bilinç konusuna odaklanacağız. Zihnin kapılarını aralayacağız ve insan bilincinin sınırlarını keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha derin ve sürprizlerle dolu olacak.